Efendim merhabalar, ben Fadime, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle güzel bir bluz yapacağız, yazlık bir bluz yapacağız. Bu bluzla ister plaja, ister günlük hayatınıza, ister de farklı ip seçenekleriyle yapıp pullu, simli, başka çeşit çeşit fantezi ipler var. Hatta her gün yenisi çıktığı için ben takip edemiyorum. Çok güzel ipler var veya normal örüp sağına soluna orasına burasına pullar payetler dikip çok da güzel gece kıyafeti olarak da kullanabilirsiniz. Bunu ben yıllar önce kumaştan çeşit çeşitini dikmiştim çalıştığım yerde. Bu verevine olması gereken, verevine kesilmesi gereken bir model türüdür. Ön bölümün kumaşa verev gelmesi gerekiyor ki o döküntü güzelce bir akımlı bir şekilde gözüksün. Hemen bir kağıt kalem alıp geliyorum. Kumaşımız şöyle iken hemen şöyle küçücük çizerek hatırlatmak istiyorum. Şurası ön, ortası, kumaşımızın da ortası. Normalde bizim bluzumuz şöyle olması gerekiyor. Şöyle bir bluzumuz olması gerekiyor ki şurası bel, şurası da yaka. Şurası omuz. Normalde nedir? Biz omuzdan itibaren ön ortası artık nerede kaldı? Şurada şöyle çizgi yapayım. Çok da güzel yaptım. Bunu kale almayın. Ön ortası şöyle dümdüz, normalde kumaşın düz boy ipliğine gelir. Tam ortaya gelir. Ama şimdi burada şuradaki degajeyi sağlayabilmek için bizim kumaşımızı böyle yerleştirmemiz gerekiyor ki şurası degajemiz olsun ve bu bluz bittiğinde bizim yakamızda şöyle bir döküme sahip olsun. Şuradaki verev olmazsa buradaki dökümü asla güzel sağlayamayız. Şimdi ben bu bluzu uzun zamandır örmek istiyorum. Bu teknik bilgiyi de verdim size ki çok kolay bir dikişi vardır. Herkes çok zor zanneder. Çok kolaydır. Bu bilgiye dayanarak kendinize bir şeyler örebilirsiniz. Şimdi ben uzun zamandır dediğim gibi örmek istiyorum bunu ama nasıl yaparıma takmıştım. Çünkü bu döküntüyü nasıl sağlarıma takmıştım daha doğrusu. Bu döküntüyü de daha doğrusu güzel dökümü de döküntü diyorum pardon. Sağlayabilmek için de verev bir örgü yapmaya karar verdim. Buradaki verev örgümüzde trabzanlarımız yan yan duruyor. Tam verevinden de güzel bir döküm sağlayacağımı düşünüyorum. Şimdi nasıl başlayacağımızı anlatalım. Bu bluzun belden mi yoksa basenden mi yoksa kalçadan itibaren mi olmasını istiyorsunuz? Önce ona bir karar veriyorsunuz. Benim bluzum kalçadan itibaren yukarıya doğru çıkacak. O yüzden ben kalça artı bolluk yapacağım. Yani şu an benim kalçam 103 santim artı 2 santim bolluk yapacağım. Artı fazladan da zincir çekeceğim. Çünkü örneğimiz yan yan gittiği için, trabzanlarımız yan yan konumlandığı için bizim bayağı bir zincire ihtiyacımız var. Şimdi ben 103 santim artı 2 santim bolluk artı bir 10-15 santimde fazladan zincir yapacağım. Sonradan bu zincirleri sökmemiz çok kolay. O yüzden hiç kafanıza takmayın. İstediğiniz kadar fazladan zincir yapabilirsiniz. Birazcık orada ip ziyan oluyor ama artık onu da işaretle falan kullanırsınız. Yine bir şekilde değerlendirirsiniz. Şimdi ben şöyle upuzun bir zincir çekeceğim. Buranın size hemen anlatabilmek için kısa yoldan göstereceğim ve açık bir ip bölümü kestim. Koyu yeşil veya koyu pembe gelmesini istedim. Burada zincirinizi bol bol yapıyorsunuz. Şöyle kameraya iyice yaklaştırayım. Görüyorsunuz bayağı bir bol bol yaptım. 3,5 numara tığ ve Alize Diva'nın da muadiliyle örüyorum. Bu da onun devamı. Sadece sarı bölümünü ayırdım ki güzelce anlatabileyim size diye. Eğer 3,5'la bol yapamıyorsanız ilk zincir bölümünü başlangıcı 4 numarayla yapabilirsiniz. Ve burada ben ne yapıyorum? Diyelim ki burayı ben 105 santim artı 15 santim kadar ördüm. 1, 2, 3, 4 zincir yukarıya çıkıyorum. Tığıma ipimi doluyorum.
Beşinci zincire dönüp batıyorum ve bol bol, bayağı bir bol yaptım. Çünkü bunu ben yazın giymek istiyorum ve yazlık dokularda daha önce de bahsetmiştim. Kalın duran örgü dokusundan hoşlanmıyorum ve tığ örgüsü şişe nazaran birazcık daha burgulu bir örgü olduğu için daha kalın oluyor. Ben bu ipi şişle ördüğümde incecik bir yapı olduğunda ütüye, buhara hiçbir şeye ihtiyaç duymadan giyebiliyorken tığ ile ördüğümde ütüye kesinlikle ihtiyaç duyuyor. O yüzden de bunu tercih edeceğim. Şimdi efendim 3 tane üçlü trabzan yaptım. Uzun uzun çektim. Sayıyorum aşağıdan. Hepsini aynı yuvaya battım bu arada. Bunu da göstereyim. 1, 2, 3. Dördüncü zincirimin içerisine batıyorum. Tığıma dolamadan ve bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Arada çekiyorum. Başta 4 çekmemin nedeni de buradan dümdüz çıkacağımız için buranın dümdüz ve kasıntısız olmasını istiyorum. O yüzden böyle yapıyorum. Şimdi 3 zincir çektim. Tekrar dönüyorum. Aynı noktaya 1, 2, 3 trabzan yapıyorum. Hepsini aynı noktaya yaptım ve aşağıdan tekrar sayıyorum. 1, 2, 3. zincirime tekrar batıp tekrar bir sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle bir görüntümüz var. Görüyorsunuz. Yan yan gidiyor, vere vere gidiyor bizim trabzanlarımız. Birkaç tane daha yapayım ve dönüşü beraberce görelim. Diyelim ki kenara kadar geldik. Şöyle bir görüntümüz var başlangıçta. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Döndüğümde hemen buraya atlarsam verev bir şekilde gidiyor. O yüzden oraya atlamadan önce hemen bu çıkmış olduğum sık iğnenin içerisine 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve şuradaki 3 zincirle yukarıya çıkmıştık. Onun içerisine batıp bir sık iğne yapıyorum. Ve yine 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve buradaki 3 zincirimin içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. Eğer buradaki uzun uzun trabzanları yapmakta zorlanıyorsanız birkaç deneme yapın elinizdeki tığ numaralarıyla. Hangisiyle daha bol yapabildiyseniz onu yapmanızı tavsiye edeceğim. Çünkü birazdan da size devamında göstereceğim. Ütüden önceki halini ve ütüden sonraki halini de göreceksiniz. Çok güzel akışkan bir örgü olsun istiyorum. Yani şu an Temmuz'dayız. Temmuz'da böyle bir örgü giyilebilirse giyilir, giyilemezse incecik şişlerle örülebilen örgüler giyilebilir. Onun dışında çok zorlanırız. Şimdi görüyorsunuz ilk sıramdakiler bu tarafa doğru yan yan giderken ikinci sıradakiler döndüğüm için bu tarafa doğru yan yan gidiyor. Aslında ben hep aynı yöne doğru örüyorum. Hep bu tarafa doğru örüyorum. Çeviriyorum. Yine aynı tarafa doğru örüyorum. Ama örgüm gelgit şeklinde olduğu için gördüğünüz gibi örülüp gidiyor. Şimdi devam edeceğiz. Ben kalça ölçüme göre başlıyorum. Eğer bel ölçüsüne göre başlıyorsanız da detayları anlatacağım. Beliniz kadar ölçü alıp birazcık bolluk verip 1-2 santim ya da 3 santim daha sonra da belden itibaren örgünüzle ilgili yapmanız gerekenleri anlatacağım. Görüşeceğiz. Dümdüz bir kenar istediğimizde yapmamız gereken 4 zincir çekiyoruz. Normalde 3 çekiyorduk ama yanlarda kasıntı olmasın. Daha rahat bir şekilde arka tarafı çıkalım diye 4 zincirle devam ediyorum. Tığımı alıyorum ve şurada sık iğne ile birleştirdiğim noktaya 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu düz çıkmak istediğim yerlere yapılan bir işlem. Ve hemen peşinden zincir çekmeden şuradaki 3 zincirimin içerisinden tam ortasından batıyorum. Zincire batmıyorum. Girip bir sık iğne ile bağlanıyorum. 1, 2, 3 ve şurada tekrar aynı noktaya giriyorum.
3 trabzan yapıyorum. Kalçadan ya da basenden başladıysanız bele kadar aynı işlemi yapıyorsunuz. Ve yine hemen şuradaki zincirlerimin içerisine sık iğne ile bağlanıp aynı işlemi tekrarlıyorum. Düz çıkmak istediğimde hemen şurada da göstermek istiyorum. Kenarın dümdüz olmasını istediğimde bu işlemi yapıyorum. Ama kenarda ben yakadaki degaje bölümünün çok açık olmasını istemediğim için, eğer böyle dümdüz çıkarsam benim degaje bayağı böyle göbeğe kadar açık bir degaje oluyordu. Onu istemediğim için ben ne yaptım? Bir miktar dümdüz ördüm. Şöyle hemen gösteriyorum. Kaç santim ördüğümü de beraberce ölçelim. Buna ben bir ütü buharı da vereceğim. Ütü buharından sonra da tekrar ölçü vereceğim size. Şuradan itibaren 27 santim dümdüz örmüşüm. Daha sonra da gördüğünüz gibi şurada işaretim vardı. Az önce buraya gelirken düşürmüşüm sanırım. Hemen şunu şuradan efendim takıyorum. Ve buradan itibaren de yavaş yavaş bir eksiltme yaptım. Eksiltmeyi de çok kolay bir şekilde yapıyoruz. Onu da hemen anlatıyorum. Yine 4 tane zincir çekiyoruz. Yanlarda hep 4 zincirimiz var dönerken. Burada tığımızı alıp şuraya 3 tane doldurduğumuz trabzanı yapmıyoruz. Hemen işleme başlıyoruz. İlk boşluğa batıp sık iğne yapıp örgümüze aynı şekilde devam ediyoruz. Bu kadar kolay bir eksiltme tarzı var. Şimdi bunu ne kadar yapıyoruz diye sorarsanız bunu da hemen ölçüp size söylemek istiyorum. Bu da tabii ki ütüden sonra doğal olarak değişecek. Şöyle hemen şu kenardan başlıyorum ve 20 santim kadar da eksilttiğim bölümü yapmışım. Şimdi bu aşamadan sonra karşı tarafı da 20 santim eksilttiğimi ölçtükten sonra o aşamadan sonra da dümdüz yukarı çıkacağım ta ki yakaya kadar. O noktada buluşalım. Şöyle hafif hafif değdi değecek şeklinde buhar vererek bir güzel ütülüyorum. Ve şu güzelliğe bakar mısınız? Şimdi bu aşamada efendim bir buhar ütüsü yapıp döndüm. Şurada işaretim vardı. Şu an zaten ütü yaptığım için plastik iğneyi çıkarmak zorunda kaldım. Şu noktadan itibaren zaten belli dümdüz çıkmadığımız bölüm, hemen bir ölçüyorum. Ay, tersten ölçüyorum. Aşk olsun, hiç söylemiyorsunuz. Şimdi şuradan efendim hemen ölçerek gidiyorum ve şu noktaya kadar kaç santim örmüşüm hemen bakıyorum. 20 santime kadar eksilterek 16 santimde dümdüz çıkmıştım. 47 santim kadar örmüşüm bu bölümü. Ve bu bölümü geçtikten sonra şuradaki bölüme geldiğimizde ben ölçümü yaptım. Gidip aynaya bir bakıp kontrol ettim. İğneledim. Hem arkadan hem önden fotoğrafımı çektim. Ve hoşuma gittiği noktada da hemen burada tığımı takıyorum. 3 numara tığ geçtim bu arada. Bunu da söyleyeyim. Ve arkada boyun bandı yapacağız şimdi beraberce. Bir zincir çekerek yukarıya çıktım. Şuradaki zincirimin üzerine 1 2 3 4 ve tam şuradaki sık iğneme de batıyorum. 5 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Tekrar her sık iğnemin tepesine bir tane batarak yine sık iğnelerden oluşan bir sıra oluşturuyorum. 5 tane sık iğnem olacak. 2 4 bir tane daha yapıyorum şuraya tam köşeye. 5. Tekrar bir zincirle yukarı çıkıyorum ve burada tam enseme gelecek bölüme minik bir bant yapacağım. Bu bant
Bağcıklı isteyenler bağcık da yapabilirsiniz ama ben bağcık yapmak istemiyorum. Hem belde bir tane kocaman bağcık hem burada bir tane bağcık istemediğim için burayı bantla kullanmak benim için daha kolay olacak. Aynen bir önlük geçirir gibi geçireceğim. Ve arka taraftan da bağcığımla belimi ayarlayacağım. Buradaki bağcık bir önlük dedim ama önlük gibi değil, birazcık daha küçük bir bağcık olacak. Bunu da size anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiğince kaç santim olduğunu da söyleyeceğim. Şimdi ben burada şu sık iğnelerimi yapıyorum ve beldeki bağcıklar için geri döneceğim. Evet, burada benim boyun bölümüm bitti. Hemen size santim vermek istiyorum. 12-13 santim kadar bir boyun bölümü ördüm. Şimdi karşı tarafa ekleyerek bunu tamamlayacağız. Burada herkes kendisine göre yapacak bunu. Bu size fikir versin ve yöntemi anlamanız için anlattığım bir nokta. Şimdi burada şu kısım bizim ön bölümde kalan degaje kısmımız olacak. Şöyle hemen gösteriyorum size. Şuradan karşıya ekleyeceğim burayı. Şurası boynumuzda kalacak. Beraberce yapalım. Bir zincir çektim yine ben şuraya. Şuradaki ilk zincirimin tepesine batıp ilmek kaydırma yapıyorum ilk olarak. Daha sonra da burada sık iğnemden ve karşıdaki zincirin içerisine batarak sık iğneler yaparak bu kısmı tamamlayacağım. Zincirin arasına batmıyorum. Zincirin içerisine batıyorum. Şuradaki 3 zincirimin içerisine batıyorum. Buradaki bağ genişliğini de istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Veya buraya eğer gece kıyafeti olarak tasarlıyorsanız bunu kurdele de dikebilirsiniz. Veya saten bağcıklar dikip onları ekleyebilirsiniz. İstediğiniz gibi değişik şeyler yapabilirsiniz. Çocuklarınıza yapabilirsiniz. Çocuklar böyle bağcıklı falan şeyleri pek severler. Şuraya da 2 tane zincir çekiyorum. İyice sıkıştırıp hemen şuradan bir makasımı alayım. Kesiyorum ve ipimi arkada bir güzel saklayarak kaybedeceğim. Şimdi geliyoruz efendim. Aynı yüzden başlayarak şurada da şu bizim eksiltme yaptığımız noktalardan hemen şuradan başlayarak yine buraya bağcık için aynı işlemi yapacağım. İpimi bağlıyorum. Şuradan bu kaygan bir ip olduğu için 3 kez bağlayacağım. Çok aşırı kaygan değil ama ben içim rahat etsin istediğim için. Ve lise yıllarından kalma alışkanlıklar. Ve daha sonra da buraya 5 tane sık iğne oluşturup git gel şeklinde istediğim uzunlukta bir bağcık yapacağım. Tam arttırma noktamdayım. Birinci sık iğnem, ikinci sık iğnem, zincirimin içerisinden batmaya çalışıyorum. Üçüncü sık iğnem, dördüncü sık iğnem ve son olarak şuradaki sık iğnemin de içerisinden girdim. Beşinci sık iğnem. Buradaki bağcığımı da 3 numara tığ ile örüyorum. Ve karşıya da aynı şekilde aynı uzunlukta bağcık yaptıktan sonra bluzumuz bitecek. Detaylarda buluşacağız. Buranın kaç santim olduğunu da size yazacağım. İşte sonunda bitirdim ve yazlık bir örgüden beklediğim doku bu. Bu kadar olmalı. Daha fazlası inanın burada giyilmiyor. Belki daha serin yerlerde giyilebilir ama burada pek mümkün olmuyor. O yüzden böyle elimden geldiğince
ince dokulu şeyler örmeye çalışıyorum. Hem kendim için hem de benim gibi yazın çok bunalanlar için. Güzel, basit bir örgüydü ama görüyorsunuz hoş, tatlı bir şeye dönüştü. İlla bu renklerle örmek zorunda değilsiniz. Düz beyazı da çok güzel olur. Simlisi, pullusu, payetlisi de güzel olur. Hatta ben sizin yerinizde olsam gece için kesin bir şeyler düşünürüm. Çünkü askılı bir bluzun üzerine veya askılı bir pantolon eteğin üzerine, straplez bir kıyafetin üzerine hemen olayı şıklaştıracak çok güzel bir kıyafet olur. Şimdi efendim ister bluz deyin, ister bir aksesuar deyin. Bence bu bir aksesuar çünkü istediğim her şeyle kombinleyebilirim. Geldim detaylarına. Çok kolay bir bluzdu. Hemen şöyle başlıyorum. Degaje yakalı bluz. Hemen şöyle de oturayım. Yazlık bluzumuz nasıldı efendim? Şuradan 105 santim kadar bir santim ayarladım ve zincir çektim. Daha sonra detaylarını zaten size anlatmıştım. Şuradan da hemen buraya yazmamışım. 20 santim kadar yukarı çıktım. Bu 20 santim benim belden aşağıya doğru bluzumun olmasını istediğim nokta. Ve daha sonra 20 santimde bir kesinti yaptım. Kesinti derken de oradaki detayı da çok kolay bir şekilde anlattım. Burada bir kol kesintisi gibi düşünmeyin. Ben şuradaki degaje şöyle kıvrıldığında göbeğime kadar gelmesin diye şu bölümü ölçtüğümde aynen böyle bir bağcık yaptığımı düşündüğümde benim göbeğime kadar geldi. O yüzden ben onu istemedim. O yüzden bir kesinti yapmaya karar verdim. Şurada kesinti yaptıktan sonra hemen bir 16 sırada yukarıya çıktım. Ve toplamda ütüden sonraki bölümü söylüyorum size. 47 santim kadar şöyle bir içe doğru girmişliğim var. Ve daha sonra şurayı da hemen ölçüp geliyorum. Hemen ölçtüm geldim. Şunu da kapatsam daha güzel anlaşılacak sanki. Keşke baştan kapatsaydım. Şöyle anlatayım tekrar baştan. 105 santimle başlamıştım. Yukarıya doğru 20 santim dümdüz ördüm. Daha sonra 20 santim keserek ördüm. Sonra 16 santimde yine dümdüz ördüm. Ki şöyle bir görünümüm olsun istedim. Şuradaki bölüm benim arkaya dönen bölüm. Şöyle arkaya dönüyor ve şuradaki bölümde benim kol evim olmuş oluyor. Yani şöyle kocaman bir bölüm var görüyorsunuz. Şuradan itibaren arkaya döndüğü için bağcıklarımızda da arkadan toparlıyoruz. Daha sonra ben hemen bir yakadan diğer yakaya kadar 13 santim çapında bir bağcık yaptım ve iki yakayı birbirine bağladım. 2 santim genişliğinde olduğu 5 tane sık iğnemiz vardı. Daha sonra da belden bir bağcık yaptım. 55 santim, o da 2 santim genişliğinde. Her iki tarafa bağcık yaptım. Onları da şöyle göstereyim size. Şöyle bağcıklarımız oldu. Bunlar da 2 santim genişliğinde. Bunlar illa böyle olacak diye bir kaygınız olmasın. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Hatta örgünüze uyuyorsa buralara kurdele de takabilirsiniz. Satenler, ipekler takabilirsiniz. Veya deri bağcıklar da takabilirsiniz. Güzel olur. Çok güzel. Artık o kadar çok alternatif var ki seçmekte zorlanıyoruz. Hatta ben bir yere gittiğimde isimlerini bilmiyorum. Yani o kadar da çok isim var. Seçeneğimiz bol şükür. Yakamı da ölçtüm geldim. Unutmadan söyleyeyim. Yakamda 80 santimdi. Bağcıklar hariç. Bluzumuzun arkası da böyle. Yaka gözüküyor sadece. İncecik bir şerit. Bir de dönen bölümler gözüküyor ve bağcıklarımız. Şuradaki bölüm hemen şu 16 ve 20 sıra diye yazmış olduğum bölüm benim ütüden sonraki hali 47 santim arkadaşlar. Burası ütüyle birazcık büyüdü tabii ki. Şimdi gelelim şuradaki detaylarımıza. İpim Alize Diva'nın muadili bir ipti. Ebruli bir ipti ve bence yazlık örgüler için gerçekten biçilmiş bir kaftan. Böyle içinde rengarenk ipleri olan, pırıl pırıl, örmesi de çok zevkli olan bir ip. Ben bunu kilo ile aldım, ismi yok. Instagram'dan aldığım için de size söyleyemiyorum, yasalar gereği. Instagram'dan yazarsanız size nereden aldığımı gayet güzel DM'den cevaplayabilirim. O yüzden şimdi bir şey yapamıyorum. Diğer iplerle olur mu?
Olur ama bu kadar ütüden sonra bu kadar incelir mi ipleriniz onu bilemem. Bu dokuyu yakalayabilir misiniz bilemem ama olur. Pamuk iplerle de olur. Dediğim gibi simli pullu iplerle de olur. Plaj için düşünüyorsanız bu ip ve pamuk ipler. Gece kıyafeti olarak düşünüyorsanız da pullu ipleri tavsiye ederim. Bu sene biliyorum her yerde pullar var, incikler, boncuklar, simler var ama artık ben çok hoşlanmıyorum. Gerçekten hani pul payet severim de böyle her yerde de sevmem. Ama sizin zevkiniz uyuyorsa, siz seviyorsanız tabii ki her yerde giyebilirsiniz. Kimse size bir şey diyemez. Geçenlerde böyle bir soru aldığım için açıklıyorum. Ben çok fazla pul payet sevmiyorum. Çok nadir simli kılık kıyafetlerim vardır. Genelde de onları gece kıyafeti olarak düğünde veya özel bir yemekte veya özel bir toplantıda giymeyi tercih ediyorum. Onun dışında pek hoşlanmıyorum. Şimdi gelelim tığlarıma. Örgünün genelinde 3,5 numara tığ kullandım. Beden kısmında 3 noda bağcıklarda kullandım. Burada siz bunu tabii ki ipinize göre ayarlıyorsunuz. Ve elinizden geldiğince mümkün olduğunca bol bol örün arkadaşlar. Yani şu dokunun güzelliği o kadar güzel oldu ki. Yani yazın bu havalarda bu nemde penyeyi bile zor giyerken bir de örgüleri kalın kalın yapmayın. Kalın kalın kışın yapın. Gramımız da efendim 220 kadar bir gram gitti. Tabii bu örgünüze, bedeninize, tığınıza, sık ve bol örmenize göre değişir. Ama şu şekilde de 3 aşağı 5 yukarı bu iple örerseniz ve benim bedenimde bir insansanız da bu kadar bir grama ihtiyacınız var. Kolay bir örgüydü yaz için. Her yerde kullanabileceğiniz, kış içinde dediğim gibi özel toplantılarda, düğünlerde, nişanlarda kullanabileceğiniz, çocuklarınıza rengarenk yapabileceğiniz ve istiyorsanız belden yukarısını da güzelce ayarlayabileceğiniz bir bluz. Belden yukarısı için yapanlara da şunu tavsiye edebilirim. Ya belden yukarıya dümdüz örüp degajenin çok açık olmasını yapabilirsiniz veya benim gibi belden yukarıya sadece şu kısımdan itibaren örüp eksiltmeleri yapıp daha sonra da yukarıya dümdüz çıkıp daha sonra bağcık ve boyun bağcığını, ense bölümüne gelen bağcığı yapıyorsunuz, askıyı yapıyorsunuz. Öyle de kullanabilirsiniz. Orada bel ölçünüz artı ne kadar bolluk istiyorsanız o önemli. Yine örerken birazcık fazla zincir atın ve bir miktar ördükten sonra belinize bir ölçerek karar verin. Örgümüz yan yan gittiği için birazcık fazla zincir yiyor. Yani tam zincire göre olduğunu söyleyemeyiz. Bu kadar kolay ve zevkli bir örgüydü. Dilerim keyifle, sağlıkla, sıhhatle giyersiniz. Kanalıma katılmayı, beni desteklemeyi unutmayınız. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.